Bu videoda öncelikle Platon'un mağara alegorisini sohbet tarzında işleyeceğiz. Sonra Platon felsefesi mağara alegorisiyle ne anlatıyor açıklayacağız. Daha sonra da Matrix detaylarını analiz edip anlatacağız. Sonunda ise Platon'un mağara sakinlerinin gölgelerle sınırlı dünyası ve Matrix'in sanal gerçekliği arasındaki şaşırtıcı paralellikleri keşfedeceğiz. Platon'un mağarasındaki zincire bağlı mahkumlar gibi biz de gerçek dünyayı algılayabilme yeteneğimiz konusunda sınırlı mıyız? Matrix'te olduğu gibi yaşadığımız dünya gerçek değil mi? Sorularının cevaplarını da vereceğiz. Felsefe, binlerce yıl boyunca insanlık tarihinde derin sorular sormamıza ve varoluşumuzun anlamını aramamıza yardımcı oldu. Platon, gerçeğin peşindeki bu arayışını mağara alegorisiyle simgeleştirdi. Ama bu alegori bize bugün ne anlatıyor? Gelin, bu zamanı aşan hikayenin derinliklerine birlikte dalalım. Eski bir zamanı düşünün, insanlar sadece mağara duvarlarında dans eden gölgeleri izleyerek yaşadıkları bir dönemi. Bu gölgeler onlar için tek gerçeklik. Dışarıdaki dünya hakkında hiçbir fikirleri yok. Sadece zincirler ve gölgeler, hepsi bundan ibaret bir gerçeklik. Platon, bu alegoriyle bize gerçekliğin algılanışını sorgulatıyor. Peki, gerçek nedir ve biz kendi mağaramızdan nasıl çıkabiliriz? Mağarada zincirlenmiş insanlar var. Hareket edemiyorlar. Sadece önlerindeki duvara bakabiliyorlar. Ve orada hayatlarının oyunu sergileniyor. Gölgeler. Bu gölgeler, dışarıdaki ateşten yansıyan nesnelerin silüetleri. Ama zincirlenmiş insanlar için bu gölgeler, tek bildikleri ve inandıkları gerçek. Gölgeler arasında hayvanlar, bitkiler ve hatta diğer insanlar var. Ama hepsi sadece yansımalar. Gerçekler değil. Bir gün aralarından biri zincirlerini kırıyor ve ayağa kalkıyor. İlk defa mağaranın içini, arkasını ve en önemlisi girişini görüyor. Güneş ışığı gözlerini kamaştırıyor ama merakı daha güçlü. Dışarı adım atıyor ve bir kez daha kamaşan gözlerle gerçek dünyayı keşfetmeye başlıyor. Burada gölgelerin kaynağını görüyor. Gerçek ağaçlar, gerçek hayvanlar ve gerçek insanlar ve güneş her şeyi aydınlatan. Bu yeni bilgiyle kahramanımız mağaraya geri dönmeye karar veriyor. Arkadaşlarına gördüklerini, öğrendiklerini anlatmak istiyor. Ama geri döndüğünde arkadaşları onun hikayelerine inanmıyor. Onun gördüğü gerçek dünya onların anlayabileceği bir şey değil. Hatta onu deli ilan ediyorlar. Onun yeni bulduğu gerçek, onların kabul etmek istemediği bir gerçek. Platon'un mağara alegorisi, bizleri gerçekliğin sadece algıladığımız kadarıyla sınırlı olmadığına dair bir yolculuğa çıkarır. Zincirlerimiz, kendi kısıtlı algılarımızın ötesine geçme cesaretini bulduğumuzda kırılabilir. Bu videoda ele aldığımız konular üzerine düşünmeniz, kendi gerçeklik ve bilgi anlayışınızı sorgulamanız için bir başlangıç olabilir. Düşündükçe, Platon'un mağara alegorisiyle Matrix filmi arasındaki benzerlikler beni şaşırtıyor. Her ikisi de gerçekliğimizin sorgulanması gerektiğini söylüyor. Kesinlikle her iki öykü de bize sunulan dünyanın sadece bir illüzyon olabileceğini anlatıyor. Matrix'te insanlar sanal bir gerçeklikte yaşarken, Platon'un alegorisinde insanlar mağaranın duvarına yansıyan gölgelerle sınırlı. Evet ve her iki durumda da gerçeklik sadece birkaç kişi tarafından keşfedilebiliyor. Matrix'te Neo, Platon'un alegorisinde ise zincirlerinden kurtulan kişi. Her ikisi de yeni gerçekleri keşfettiklerinde geri dönmek ve diğerlerini de aydınlatmak istiyor. Bu da bilgi ve aydınlanmanın kişisel bir yolculuk olduğunu ama aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığını gösteriyor. Neo'nun Matrix'ten uyanması ve mağaradan çıkan kişinin gözlerinin ışığa alışması zorlu bir adaptasyon sürecini işaret ediyor. Doğru. Ve her iki hikaye de bu yeni gerçeklikle karşılaşmanın getirdiği zorlukları vurguluyor. Neo, gerçeği kabul etmek ve onunla yüzleşmek zorunda kalırken, mağaradan çıkan kişi de benzer bir mücadele içinde. Ancak
Bu hikayeler bize aynı zamanda umut da veriyor. Gerçeği arayışın, zorlu olsa da bireyi özgürleştirebileceğini ve daha derin bir anlayışa ulaştırabileceğini gösteriyorlar. Kesinlikle ve bu yolculukta her birimizin kendi Matrix'imizden çıkma ve mağaranın dışına adım atma cesaretini bulmamız gerekiyor. Sorgulamak, merak etmek ve daha büyük bir bilinç seviyesine ulaşmayı hedeflemek. Evet ve bu süreçte birbirimize destek olarak daha aydınlatıcı ve gerçek bir dünyaya doğru ilerleyebiliriz. Birlikte kendi gerçekliğimizi şekillendirme ve daha iyi bir toplum inşa etme gücüne sahibiz. Platon ve Matrix, bize sadece gerçekliğin ne olabileceğini sorgulamamızı değil, aynı zamanda bu gerçekliği aktif bir şekilde şekillendirme gücümüz olduğunu hatırlatıyor. Birlikte kendi kaderimizin efendisi olabiliriz. Platon'un mağara alegorisi ve Matrix filmi arasındaki paralellikler üzerine düşünürken, aklıma psikolojideki algıda seçicilik ve inanç sistemleri geldi. Bize sunulan gerçekliğin bu sistemler tarafından nasıl şekillendirildiğini hiç düşündün mü? Evet, gerçekten de algıda seçicilik bize sadece inandığımız ya da inanmak istediğimiz şeyleri görmemize neden oluyor. Bu hem kişisel inançlarımızı hem de toplumsal hikaye ve inançları içerir. Tıpkı mağarada gölgeleri gerçek sanmamız gibi biz de kendi inanç sistemlerimizin yarattığı gölgeleri gerçek zannedebiliriz. Demek ki gerçeğin ötesini görebilmek için sadece zincirlerimizi kırmakla kalmamalı, aynı zamanda derinlemesine kök salmış inançlarımızı da sorgulamalıyız. Kesinlikle ve bu sorgulama süreci bizi rahatsız edebilir. Algılarımız ve inançlarımız kim olduğumuzun temelini oluşturur. Onları sorgulamak, kim olduğumuzu sorgulamak demektir. Ancak bu, gerçek özgürlüğe ve bilgeliğe ulaşmanın yolu. İlginç bir şekilde bu süreç aynı zamanda toplumsal mitler ve hikayelerle de bağlantılı. Her kültür kendi gerçeklik algısını şekillendiren hikayeler, mitler ve inançlar yaratır. Bu hikayeler bireylerin dünyayı nasıl algıladığını ve içinde nasıl hareket ettiğini derinden etkiler. Evet, bu hikayeler bize güvenlik ve kimlik hissi verir. Ancak Matrix'teki kırmızı hapı almak gibi bu hikayelerin ötesine geçmek bizi bilinmeyen bir gerçekliğe doğru yolculuğa çıkarır. Bu korkutucu olabilir ancak aynı zamanda aydınlanma ve büyüme fırsatı sunar. Gerçek, bu inanç sistemlerinin ötesinde bir yerde yatar ve ancak ötesine geçtiğimizde daha geniş ve daha zengin bir anlayışa ulaşabiliriz. Doğru ve bu yolculukta eleştirel düşünme ve empati hayati önem taşır. Başkalarının perspektiflerini anlamaya açık olmak, kendi algılarımızın ötesini görmemize yardımcı olur. Bu, bizi daha bağlantılı ve anlayışlı bir topluma doğru ilerletir. Gerçek çoğu zaman rahatsız edici olabilir ve bilinmeyene adım atmak büyük bir cesaret gerektirir. Peki, sizin mağaranız nedir? Günümüz dünyasında hangi gölgeler gerçekliğinizi şekillendiriyor? Ve en önemlisi, bu yolculukta kendi Matrix'inden çıkma ve zincirlerinizi kırıp daha geniş bir gerçeklik anlayışına ulaşmak için ne tür adımlar atabilirsiniz? Bu video seni kendi mağarandan çıkıp dünyayı ve kendini yeniden keşfetmeye davet etmek için hazırlandı. Gerçek özgürlük ve irade, inanç kalıplarımızı ve rutinlerimizi aşmakla başlar. Bizimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederiz. Kendi mağaranızın ötesine bakmaya ve gerçekleri keşfetmeye devam edin. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.